Yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir bandana çalışacağız. Biliyorsunuz bundan önceki iki videomda yine bandana örmüştük. Şimdi istediğiniz bir diğer tarifi anlatacağım sizlere. Yapımı pratik, çok keyifli örmesi. Bu bandanaları bir günde örüp bitirebilirsiniz. Kullandığım ipler koton ipler. Hepsinin markaları birbirinden farklı ipler. Elimde kalan ipleri kullanıyorum. 2,5 milimlik de tığ ile öreceğim bandanamı. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama aklınıza takılan bir şey olsa yorumlara yazın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfamda kanalımda aynı isimde Aysha Hobby. Oradan da bana ulaşabilir, iletişime geçebilirsiniz. Beyaz rengimiz ana rengimiz. Diğer renkler şu ikisiyle çiçeklerimizi yapacağız. Bunları da yapraklarını oluşturacağız. Çok az gidecek. Yani toplasanız bir bandana için 50 gram ip anca gidiyor arkadaşlar. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Beyaz renkli ipimi alıyorum önce. Zincir çekmeye başlıyorum. İlk çektiğim zincir düğüm teliğindedir. Bunu saymıyorum arkadaşlar. Bundan sonra 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincire ikili trabzan yapacağım. O yüzden tığıma ipimi doluyorum. Birinci zincirime ilk çektiğim zincire batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığda 3 tane ilmeğim var. Bakın ilmekleri uzattım. Tığıma ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Tığa ip alıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği çıkarıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Bunu örgüye daha yeni başlayan arkadaşlarım için böyle detaylı anlattım. Bu modelimiz tamamen ikili trabzandan oluşuyor. Aynı noktaya tekrar tığıma ip dolayıp 2 tane daha ikili trabzan yapacağım. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü. İlk çektiğim 4 tane zincir hariç ilk zincirimin içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve aynı noktaya 3. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve son olarak aynı noktaya yani ilk zincirime son kez batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıp ilk sıramı bitiriyorum. Daha sonra 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Tığıma ip doluyorum. İlk boşluğa, bakın burası bir zincirlik boşluk. Buraya batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzanı atlıyorum. 3 trabzandan sonra bir zincirlik boşluğum var. Buraya batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3. Bir tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aşağıdaki 3 tane trabzanı atlıyorum. Ve başlarken yaptığım 4 tane zincirin olduğu yere yani 3 trabzandan sonraki boşluğa batıyorum. 1 2 3. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve son olarak bir zincir çekip aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bitiriyorken hep bir tane ikili trabzanla bitiriyorum. Bunu neden yapıyorum? Başlıyorken 3 tane zincirle başlıyorum. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirin yanındaki boşluğu kullanıyorum çünkü her sırada. Bitiriyorken de eşitlemem gerekiyor. Yani 3 tane trabzan yapıp bırakmıyorum. Bir zincir çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Karşılıklı birbirlerine denklemiş oluyorum.
Şimdi aynı sayıları sürekli tekrar edip bu parçayı büyüteceğiz. Hadi birkaç kere yapalım birlikte. 3 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Hemen bir zincirlik ilk boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Bir zincir. 3 tane trabzana atlıyorum. Sonraki bir zincirlik boşluğa batıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. Tekrar bir zincir. 3 tane trabzana atlıyorum. Bir zincirlik boşluğa batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bakın burası orta nokta. 6 tane trabzanımız var. Bir zincirle ayırdık birbirinden. Bu 6 trabzanı aynı noktaya yapıyoruz. 3 yapıyoruz. Bir zincir, tekrar 3 yapıyoruz ama hepsi aynı noktada. Yani burası bizim arttırma noktamız. Tam orta noktamız. Hep aynı olacak bu nokta. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bir zincir çekeceğiz. Daha sonra aynı noktaya, yani aynı boşluğa batıp 3 tane daha ikili trabzan yapacağız. Bir zincir. Şimdi trabzanları atlayacağız. Sonraki bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bir zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzanımızı atlayacağız. 3 trabzandan sonraki boşluğa batacağız. Buraya 1 2 3. 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve son bir tane daha ikili trabzan. Bitiriyorken de hep bu şekilde bitireceğiz. 1 2 3 zincir çekip bir sonraki sıraya çıkacağız. Her sıra birbirinin aynısı arkadaşlar. Yapalım bir kere daha birlikte. İlk boşluğumuza battık. Bir zincirlik boşluk burası. 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Trabzanları atladık. Sonraki boşluğa battık. 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Trabzanları atladık. Sonraki boşluğa battık. 3 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar bir zincir. Trabzanları atladık. Sonraki orta boşluğa, yani bir zincirlik boşluğa battık. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincirimizi çektik. Aynı boşluğa tekrar batıp 3 tane daha yaptık. Burası bizim orta noktamız çünkü. Bir zincir çektik. Trabzanları atladık. Sonraki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Trabzanları atladık. Sonraki boşluğa battık. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Trabzanları atladık. 3 trabzandan sonraki boşluğa battık. 3 tane önce ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz. Ve aynı boşluğa son kez batıp bir tane ikili trabzan yapıp sırayı bitiriyoruz. Bir sonraki sıra için 3 tane zincir çekip dönüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar hep bu şekilde sıraları tekrar edeceğiz. Bu parçamız büyüyecek. İstediğimiz büyüklüğe geldiğinde bırakacağız. Her sıra birbirinin aynısı. O yüzden tekrar anlatmayacağım. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu parçayı örelim. Sonrasını birlikte devam ettirelim. Arkadaşlar bakın ben ördüm. Şöyle ördüğüm parçayı size göstereyim. Şimdi bunun önce ölçüsünü alalım. Bu haldeyken. Ördüğüm parça şu anda tam 48 santim. 40 ile 50 santim arasında bandanalarınızı yaptığınızda ideal boyuta ulaşmış olur arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle ölçü vereyim. Tam orta noktasından uzunluğunu ölçtüğümde de 25 santim. Şimdi bağlama noktalarını yapalım. Sonra oya kısmına geçeceğiz. En zevkli kısmı oya kısmı. Bağlama noktası için 51 tane zincir çekeceğim. Daha sonra bu 51 zincirin üstüne sık iğne yapacağım.
Diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağım. Zaten göstereceğim şimdi size. Önce zincirlerimi çekeyim. 51 tane zincirimi çektim. Şimdi ilk zincirimi örmeden atlayacağım. İkinci zincirime sık iğne yapacağım. Sık iğne yapmayı bilmeyenler için göstereyim. Bakın ilk zinciri örmeden atlıyorum. İkinci zincire batıyorum. Tığda bir tane ilmeğim var zaten. Battım ikinci zincire, ip aldım, çıkardım. 2 tane ilmeğim oldu. Tığıma ip aldım ve bu 2 ilmeği tek seferde tığdan çıkardım. Buna da sık iğne diyoruz. 51 zincirin bir tanesini örmeden atladığım için 50 zincir kaldı. Bu 50 zincirin tamamına sık iğne yapıp bandanaya kadar öreceğim. Daha sonra bandana üzerinden sık iğne yapmaya devam edip diğer tarafa geçeceğim. Zaten size tekrar göstereceğim oraları. Şimdi sadece bu çektiğimiz zincirlere birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim arkadaşlar. Kadar sık iğnelerimi yaptım ve geldim. Şimdi dediğim gibi ördüğüm bandana parçasına devam edeceğim. Bakın ilk trabzanıma hemen batacağım. 1, 2 ve 3 tane sık iğne yapacağım. Daha sonra diğer trabzana her sıraya 3 tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Sonra bir sonrakine 1, 2, 3, bir sonrakine 2, 3. Her sırama 3 tane sık iğne yaparak tamamını sık iğne ile dolduracağım. Buraya geldiğimde tekrar 51 zincir çekip o zincire de sık iğnelerimi yapıp diğer bağlama ipimi de hazırlamış olacağım. Dediğim gibi burada tek yaptığım işlem her sıraya, yani şu gördüğünüz her trabzan boşluğuna batıp 3'er tane sık iğne yapmak. Sadece şu orta noktaya geldiğimde şuraya bir tane sık iğne yapacağım. Diğer tarafları hep 3 yapacağım. Burasına batmadan geçersem boşluk oluşuyor. O yüzden buraya da mutlaka batıp bir tane sık iğne yapıp öyle devam edelim. Evet, bakın sona kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi dediğim gibi 51 tane zincirimi çekiyorum. 7, 8, 9, 10. 20, 30. Zincirlerimi sıkı sıkı çekmiyorum arkadaşlar. 40, 51 oldu. İlk zincirimi örmeden atlayacağım ve ikinci zincirime batıp sık iğne yapacağım. Dediğim gibi sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapacağım ve bu bağcığı da tamamlamış olacağım. Her zincirimize birer tane sık iğne yapıyoruz ta ki son zincirimizde kadar. Arkadaşlar sona kadar geldim. Şimdi iğne ile ipimi keseceğim ve iğne ile birleştirmesini yapacağım. İpimi kesiyorum artık. Beyaz renk iple işim bitti. Şimdi bu ipi düğüm atıp örgünün içine gizleyeceğim arkadaşlar. Evet, şöyle. Birkaç kere böyle arkadaşlar sabitleyeceğim, sonra ipimi keseceğim. En son düğüm atıyorum. Ve şimdi kalan ip parçamı da buradan kesiyorum. Tamamdır.
Yeşil renkli ipimizi alıyoruz. Şu görmüş olduğunuz kenarlarına oyalarımızı yapacağız. Buraya sık iğne yaptık. Şu kenarlara da oyalar yapacağız. Hemen başlıyoruz. Bakın ilk boşluğa batıyorum. İpimi alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Önce ipi buraya sabitliyorum. Şu küçük parça ipin üstüne atıyorum. Daha sonra aynı boşluğa batıp şöyle yapayım. Daha sonra aynı boşluğa batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 3 4. Bakın ipi derden yürüttüm. Kalan parçasını da daha sonra keseceğim. 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanları atlıyorum. Boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 zincir. Trabzanları atlayıp boşluğa batıp sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir. Bakın trabzanları örmeden atlıyorum boşluğa. Bir zincirlik boşluk buralar biliyorsunuz. Buralara batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yeşil renk iple önce bu şekilde bütün etrafını, yani bütün etraf demeyeyim, şu iki kenarı da döneceğim. Daha sonra sona geldiğimde ipi kesmeyeceğim. İkinci sırayı da yeşil renkle devam edeceğim. İlk sıramız, renkli iple ilk sıramız bu. 3 4 1 2 3 4 zincir, trabzanları atla, boşluğa bat, sık iğne yap. Bu şekilde dönelim arkadaşlar. Gösterdiğim gibi tekrar edip şu noktaya kadar gelelim. Arkadaşlar bakın sona kadar geldim. Son sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ikinci sıra için dönüyorum. Şimdi ilk boşluğumun içine batıp önce bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kere daha ikili trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kere daha ikili trabzan. Bir zincir ve bir kere daha ikili trabzan. 3 zincir çektikten sonra 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapmışım. Aralarına birer tane zincir ekledim. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Daha sonra yanındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. Sonra 1 2 3 ve 4. Dördüncü zincirime batıp 2 ilmeğimi aynı anda tığımdan çıkarıyorum. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum ve tekrar boşluğa dönüp sık iğne yapıp buraya birleştiriyorum. Bakın şöyle bir görüntüsü oluşuyor. Bu ikiliyi sürekli tekrar edip tamamını yapacağız. Bir kere daha yapalım. Bakın boşluğa sık iğne ile geçiyoruz. Hemen batıp sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, ikinci ikili trabzanımız, bir zincir, üçüncü ikili trabzanımız, bir zincir, dördüncü ikili trabzanımız. Son olarak 1 2 3 zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa sık iğne yapıyoruz. Ve bunu tamamlamış oluyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Geçerken ne yapıyorduk? Hemen sık iğne yapıyorduk. Sık iğnemizi yapıyoruz önce boşluğumuza. Sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Geriye dönüp 4. zincire batıp ip alıyoruz ve 2 ilmeği aynı anda çıkarıyoruz. 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğumuza sık iğne ile zinciri birleştiriyoruz.
Ve bakın ikinciyi de bitirdik. Bu ikiliyi sürekli tekrar edip tamamını öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra üstüne de çiçeklerimizi yapacağız. Hep yapacağımız işlem önce şu, sonra bu. Yani ilk bu, sonra bu. Bu ikili sürekli tekrar edip tamamlayalım. Ben tekrar anlatmıyorum çünkü hep aynı işlem dediğim gibi. Bu şekilde tamamlayalım, sonrasında birlikte devam edelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim, ben çiçeklerimi yaptım. Yani hepsini yapmadım, birazını yaptım. Hem duruşunu görmek istedim hem de modeli oturtmak istedim. Daha hatta iplerini de toparlamadım. Bunları düğümleyip keseceğim. Şimdi yeşil kısmı sonuna kadar size tarif ettiğim gibi ördüm. Önce orayı göstereyim. Zaten nasıl olduğunu tarif etmiştim. Aynı işlemleri tekrar ederek ördüm. Şuraya batıp bir zincir çekip ipi kesiyorum. Daha sonra bu ipi toplayacağım. Şöyle iğnemi de aldım. Aynı renk ip olduğu için içeriden birkaç kere yürütüp düğüm atıp keseceğim. Sağlam olsun diye birkaç kere düğümledim. Şimdi burada artık ipi kesebilirim. Yeşil kısmımız bittikten sonra çiçekleri yapmaya başlıyoruz. Ben böyle 3 renk çalıştım. Siz dilerseniz tek renk, dilerseniz benim gibi çok renk çalışabilirsiniz. Şimdi bunları nasıl yaptığımı tarif edeceğim size. Çok zevkli, zaten örmesi çok kolay. İpimi alıyorum. Şimdi biz çiçeklerimize şu görünen minik taç yapraklarımıza değil, trabzan yaptığımız kısma yapacağız. Bakın burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuğumuz var. Bu 5 tane kutucuğumuzun içine yapacağız. Hemen ilk kutucuğumuza batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Battığımız yerden çıkarıp bir zincir çekiyoruz. Önce ipi buraya sabitliyoruz. Bakın küçük parçayı ipin üstüne atıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar atıyorum. 2 zincir çekiyorum. Böylelikle bu ipi de örgünün içine kaybetmiş oluyorum. 2 tane zincir çekiyorum başlarken. Daha sonra aynı kutunun içine fıstık yapacağız. Fıstığı nasıl yapacağız? Böyle yakından göstereyim size fıstık yapımını. Bilen arkadaşlarım vardır ama bilmeyenler için detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi 2 zincir çektikten sonra tığıma ipimi doluyorum. Aynı kutucuğa batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığda 3 ilmek var. Bunlar bekliyor. Tığa ip alıyorum ve bir daha batıyorum. Tekrar ip alıp çıkarıyorum. Tığda 5 ilmek var, bekliyor. Tığa ip alıyorum. Bakın 3. kere batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığıma tekrar ip doluyorum. Tekrar batıyorum. Ve tığıma son kez ip alıyorum ve tekrar batıyorum. Toplamda 5 kere batıyorum yani arkadaşlar. Ve daha sonra ipimi alıp bu ilmeklerin tamamını tek seferde tığdan çıkarıyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum ve fıstığımı hazırlamış oluyorum. Bu bütün kutucuklara fıstık yapacağız. Bir kere daha yapalım beraber. Tığımıza ip doladık. Bir sonraki kutucuğa battık. İp aldık, çıkardık. 1. Tığa ip doladık. Tekrar battık, çıkardık. 2. Tığa ip doladık. Tekrar battık, ip aldık, çıkardık. 3. Tığa ip doladık. Tekrar battık, ip aldık, çıkardık. 4. Tığa ip doladık. Tekrar battık, ip aldık, çıkardık. 5. Bakın 1, 2. Şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ilmeğim olmuş. Tığıma ip aldım. Bu ilmeklerin tamamını tek seferde tığdan çıkardım. Üstüne bir tane zincir çektim. Bakın ikinci fıstığımı da yaptım. Dediğim gibi bu 5 tane kutucuğun tamamına fıstık yapacağım. Devam ediyorum fıstıklarımı yapmaya. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü kutucuğa geçtim.
Dördüncüyü yaptım. Beşinci kutucuğa geçtim. Beşinciyi yaptım. Ve bir zincir çekip bitirdim. Şimdi tığdan ipimi çıkarıyorum. Tığımı ilk yaptığım fıstığın zincir kısmına değil, tam tepe noktasına batıyorum. Bakın şöyle yakından göstereyim. Zincirine değil, tam tepesindeki ilmeğe batıyorum. Bekleyen boştaki ilmeği tığa alıyorum ve tığ batırdığım yerden bu ilmeği çıkarıyorum. Daha sonra 1 ve 2 zincir çekiyorum. Şimdi fıstıkların yanlarındaki boşluklara batarak şu kısımları yapacağız. Şu pıtırcıkları yapacağız. 2 zincirimizi çektik. İlk boşluğumuza battık. İp aldık, çıkardık. Yarım trabzan yapacağız. Bilmeyenler için göstereyim. Tığa ip aldım. İlk boşluğa battım. İp aldım ve çıkardım. Tığda 3 ilmek var. İp alıyorum ve bu 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Buna yarım trabzan diyoruz. Yarım trabzanımı yaptım. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra yarım trabzan ve ilk zincirimin ilmeğine batıyorum. Bakın şöyle yakından göstereyim. Tam şuraya, tepe kısmına. İlmeklere battım. İp aldım, çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki ilmeğin içinden geçirdim. Yani ilmek kaydırma yaptım. Bir daha yapacağım aynı boşluğa tekrar. Tığıma ip aldım, battım ve yarım trabzanımı yaptım önce. Sonra 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Daha sonra bakın şu zincirimden gelen ilmek, yani zincirin sonundaki kısım değil, bakın 3. zincir değil, zincirin hemen dibindeki ilmek. Daha sonra yarım trabzanın tam ortasındaki ilmeklere batıyorum. 3 tane şöyle ilmek olmuş oluyor. Bunlara batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. 2 tane yapacağım her boşluğa. İlk boşluğa 2 tane yaptım. Fıstığı atlıyorum. 2 fıstığın arasındaki diğer boşluğa batıyorum. Önce yarım trabzanımı yapıyorum. Sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimin hemen sağ tarafındaki ilmeğe batıyorum. Sonra yarım trabzanımın hemen önde görünen ilmeklerine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar yapalım. Tığa ip doladım, battım ve önce yarım trabzanımı yaptım. Sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Zincirler değil, zincirin hemen sağındaki ilmeğe battım. Daha sonra da yarım trabzanımın önündeki ilmeğe batıp ip aldım ve çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde her boşluğa ikişer tane pıtırcık yapıyorum. Bakın aslında yapmış olduğum işlem yarım trabzanla direkt trabzanın ortasına batmak. Böyle sağ tarafından giriyorum ve çıkarıyorum tığımı. Şimdi ikinciyi yapıyorum bu boşlukta da. Bakın bir önceki pıtırdıktan sonraki ilmek, sonra trabzanın ortasındaki şu 2 tane ilmek. Bunlara batıp diğer pıtırcığımı oluşturuyorum. Diğer boşluğa geçtim. Buraya da 2 taneyi yapacağım. İlkini yaptım. İkinciyi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Battım.
Şöyle ilkini yaptım ve ikinciyi de yaptım. Bu benim sonuncu boşluğumdu. Ve şimdi ilk yaptığım pıtırcığın dibine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi bir miktar bırakıyorum. Sağlamlaştırıp düğüm atıp keseceğim tamamını. Ve böylelikle çiçeğimi bitirmiş oluyorum. Bakın, görmüş olduğunuz gibi fıstıklarımızın aralarına yapmış olduk. Şuradan sayalım. İlk boşluğumuz, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci boşluğumuza ikişer tane yaptık. Yani toplamda 10 tane yarım trabzanın üstüne 10 tane de pıtırcığımız olmuş oldu. Çiçeğimiz şu an hazır. Aynı şekilde diğerlerinde yaptığımız gibi ipi bir miktar örgünün içinden yürütüyorum. Daha sonra da düğüm atıp tamamen kesiyorum. Bakın bu kadar. Çok güzel oluyor. Bunu birçok modelde kullanabilirsiniz. Eşarp kenarlarına yapıyorlardı. Daha sonra liflere yapmaya başladılar. Ve şimdi de bu şekilde fularlarımızı, bandanalarımızı süslüyor. Diğer pembe çiçeğimi de yapalım. Bakın 5 tane kutucuğum var. İlk kutucuğuma batıyorum. İpimi alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk zincir tamamen düğüm niteliğindedir. O yüzden onu saymıyorum. Üstüne 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ip doluyorum ve bu kutucuğun içine 5 kere batarak her seferinde de tığa ip dolayarak fıstığımı oluşturuyorum. Ve fıstığı oluşturduktan sonra üstüne bir zincir çekiyorum. Bak, daha sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum. Tığa ip doluyorum. Batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. İlmekleri bekletiyorum tığda. Tığa ip doluyorum, batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Dediğim gibi ilmekler bekliyor. Bu işlemi 5 kere yapıyorum. 5 kere yaptıktan sonra tığıma ip alıyorum ve tamamını tek seferde tığdan çıkarıyorum. Daha sonra üstüne bir tane zincir çekip fıstığı tamamlıyorum. 5 tane boşluğum olduğu için, yani 5 tane kutucuğum olduğu için 5 tane fıstığım oluyor. Hepsini tamamladıktan sonra tığımı çıkarıyorum. Zincire değil, ilk fıstığımın tepesindeki ilmeğe batıyorum. Boştaki ilmeği alıp battığım yerden çıkarıyorum ve böyle toplamış oluyorum. Fıstıklarımızı bu şekilde topladıktan sonra 2 tane zincirimizi çekiyoruz. 5 tane fıstığımız var. 5 tane de boşluğumuz var arkadaşlar. Bakın, her fıstık arasında, 2 fıstığın arasında bir boşluk olarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. de burası. Tığımıza ip doluyoruz. İlk boşluğumuza batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. 3 ilmek var tığda. Bu 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyoruz. Yani ilmek kaydırma yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra zincirimizin ipi, yani ilmeği, yanındaki yarım trabzanın önde görünen ikili ilmeğine batıyoruz. İpi alıp çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz.
Aynı boşluğa tekrar batıp bir tane daha yarım trabzan yapıyoruz. Her boşluğa 2 tane yarım trabzan yapacağız. 3 tane zincir çekiyoruz yarım trabzandan sonra. Zincirin kendisine değil, yanındaki ilmeğe, sağ tarafındaki şu ilmeğe batıyoruz. Sonra yarım trabzanın ortasındaki ikili ilmeğe batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde pıtırcığımızı oluşturuyoruz. Fıstığı atlayıp bir sonraki boşluğa geçiriyoruz. Buraya da yine 2 tane pıtırcık yapıyoruz. Önce yarım trabzanını, üstüne pıtırcığını yapıyoruz. Bu şekilde çiçeklerimizi oluşturabiliriz arkadaşlar. Bakın 2 taneyi yaptım. Alttaki fıstığı atladım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Yarım trabzanımı yaptım. Sonra 3 zinciri çektim ve tarif ettiğim gibi pıtırcığımı oluşturdum. Aynı boşluğa ikinci yarım trabzanımı yaptım ve üstüne yine pıtırcığımı oluşturdum. Her boşluğa 2 tane yapıyoruz dediğim gibi. Toplamda 10 tane olmuş oluyor. Eğer video size yavaş gelirse hızlandırabilir, hızlı gelirse yavaşlatabilirsiniz. Anlamadığınız noktaları videonuzu geriye sararak tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara da yazabilirsiniz dediğim gibi. Ben yorumlara da dönüş sağlıyorum elimden geldiğince. İkinci çiçeği de sizinle birlikte yapmış olduk. Dediğim gibi yapması, örmesi çok keyifli ve sadece şallarda, fularlarda düşünmeyin. Her şeyde kullanabileceğiniz çok tatlı bir fıstık çiçek modeli. Bakın ilk yaptığım, bitirdim tamamını. İlk yaptığım yarım trabzanın pıtırcığın tepesine değil, bakın yarım trabzanın dibine battım. İp alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim ve ipi kestim. Daha sonra bu ipi içeride yürütüp tekrar düğüm atıp tamamen sağlam olduğu düşüncesine vardığımda kesiyorum. Ve böylelikle çiçeğimi de tamamlamış oluyorum. Bu kadar. Kalan ipi de temizliyorum. Ve çiçeğim hazır. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi tamamını, çiçeklerimi tamamlayacağım ve son halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın tamamen bitti. Gerçekten şahane oldu. Çok güzel, çok tatlı oluyor. Böyle renkli hali de çok güzel oldu. Ben aslında biraz daha fazla renk katacaktım da, çünkü çok renk seven biriyim. Ama çok karmaşık olur diye katmamıştım. Bu haliyle çok güzel oldu. Dediğim gibi isterseniz tek renk çalışırsınız, isterseniz çift renk. Yani bundan sonrası tamamen sizin zevkinize kalıyor. Toplamda 50 gram ip yeterli oluyor. Ölçü olarak vereyim, bu yetişkin boy arkadaşlar. Daha küçüğünü, yani çocuklar için yapacaksanız, bakın şu anda yetişkinler için ben 40 ile 50 santim arası yapıyorum. Ama küçük çocuklar için, bakın bu şu an 47 santim. Ama küçük çocuklar için yapacaksanız 30 santim yeterli oluyor arkadaşlar. 30 ile 35 arası küçük çocuklar için yapabilirsiniz. Bakın uzunluğu da 26 santim kadar da bir uzunluğu var. Şahane oldu. Aklınıza takılan bir şey olursa dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Aysha Hobi, yani bu sayfayla aynı isimde Instagram sayfamda var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.